Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda özellikle tığ işi, crop, çanta, masa örtüsü projelerinizde değerlendirebileceğiniz kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motifin genişliği yaklaşık 10 santimetre. İstediğiniz renk kombinleriyle farklı renk kullanarak da örebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken kullanacağım ipin markası Alize Cotton Gold. 100 gram ve 330 metrelik bir ip. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numarası. Tığ olarak ise 2,75 milim ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 4 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan ve bu halka içerisine başlangıç zinciri ile birlikte toplam 12 ikili trabzan yapalım. On ikinci ikili trabzanı da yaptıktan sonra 3. zincirin tepesine kaydırma ve boşluğun içerisine tekrar kaydırma. İkinci sıra için 3 zincir, aynı boşluğun içerisine önce yarım trabzan, aynı boşluğa tekrar yarım trabzan ve en son tığda bekleyen 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatarak ikili trabzan yaptık. 2 zincir, sonraki boşluğa geçiş yaparak önce 2 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin tamamını kapatarak ikili trabzan yapacağız. 2 zincir ile sıra sonuna kadar alttaki 12 boşluğun içerisine aynı işlemleri tekrar edelim. Ve tüm boşluklara aynı deseni yaptıktan sonra 2 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, orta boşluğa geçiş yaparak tekrar kaydırma. Bu sırada da alt sıradaki yani ikinci sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz. Sadece gruplar arası geçişte bu kez 3 zincir yapacağız ve sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştığım zaman 3 zincir ve ilk desenin tepesine kaydırma, 3 zincir boşluğuna tekrar kaydırma.
Şimdi yapmış olduğumuz bu daireyi kareye çevirmeye başlayacağız. 3 zincir. Alttaki desenden yapalım önce. İki zincir. Aynı desenden ve aynı boşluğa tekrar yapalım. 3 zincir ve aynı boşluğun içerisine 2 tane daha grup yapacağız ve bir sonraki grubun arasında da 2 zincir yapacağız. Sadece bu orta boşluk, yani tam köşede 3 zincir yapacağız. Evet, birinci köşeyi bu şekilde oluşturmuş olduk. 3 zincir. Sonraki trabzan grubunun tepesine ikili trabzan. Üç zincir ve buradaki bir boşluğu atlayarak sonraki boşluğa geçiş yapacağız ve buradaki işlemlerin aynısını tekrar ederek ikinci köşeyi yapacağız. Evet, ikinci köşeden sonra tekrar kenar için 3 zincir, sonraki trabzan grubunun tepesine ikili trabzan, 3 zincir, bir zincir boşluğu atlayarak sonraki boşluğun içerisine üçüncü köşeyi oluşturalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir, sonraki grubun tepesine ikili trabzan, 3 zincir ve burada yapmış olduğumuz ilk grubun tepesine sık iğne. Ve şimdi hemen sonra gelen köşedeki 2 zincir boşluğuna 2 sık iğne, grubun tepesine 1 sık iğne, köşeye 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne, grubun tepesine 1 sık iğne, 2 zincir boşluğuna 2 sık iğne ve tekrar grubun tepesine sık iğne. Özellikle bu köşelerdeki sık iğnelere dikkat edelim arkadaşlar. Yapmış olduğumuz 2 tane 3 zincir boşluğunun içerisinden birincisine 3 sık iğne, ikincisine 3 sık iğne yapalım. Köşeye geldik. Desenin tepesine 1 sık iğne, 2 zincir boşluğuna 2 sık iğne, tekrar grubun tepesine 1 sık iğne, köşeye 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne, grubun tepesine 1 sık iğne, 2 zincir boşluğuna
2 sık iğne ve tekrar grubun tepesine bir sık iğne. Buradaki 3 zincir boşluklarına da 3 sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman burada ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinde görünen ilmeğe kaydırma, 3 zincir ve sonra gelen ilmekten başlayarak köşedeki 2 zincir boşluğuna kadar tüm sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yapalım. Köşedeki 2 zincir boşluğuna 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve şimdi diğer köşe boşluğuna gelene kadar alttaki tüm sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yaparak devam edelim. Köşeye 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Ve diğer köşeye gelene kadar alttaki tüm sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Trabzan gruplarını yaparak da sıranın sonuna ulaştım. Son sık iğnenin tepesine de ikili trabzan yaptım. Ve bakın buradaki boşluğa kesinlikle yapmıyoruz. Burası kaydırma boşluğu. Ve burada ipi keserek gizli birleştirme yapalım. İpi bu şekilde çıkardım. Ve en üst zincirin tepesinde görünen ilmeği üstten 2 tanesini alalım. İpi buradan geçirelim. Ve yapmış olduğumuz en sonki trabzanın arkasında görünen ilmekten tekrar ipi geçirdiğimiz zaman iç içe geçmiş V'ler yaparak sıramızı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tamamlamış olduk. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. En son bir daha sağlam olacaktır. Ve böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. İsterseniz bir sıra tekrar ikili trabzan ya da son sırayı sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.